Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Bu hafta artık aşina olduğunuzu sandığım şişman boksörün yanından sesleniyoruz. Kentin heykellerine, kentin oyunlarına ve sürdürülebilir kentlere doğru bir tura çıkıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu hafta yıldız bir transferimizle her zaman kurgu masasında olan Nesime Karateke ile birlikteyiz. O masaya oturmadan önce bu hafta kameranın arkasına da geçti. Çünkü sevgili Yahya şehir dışındaydı. Heykeller konusunda daha önce bir program yapmıştık hatırlarsanız. Spektaküler kent heykelleri üzerine. Onların nasıl bir şehircilik ve rantçılık aracına dönüştüğünü dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışmıştık. Ama bugün onu yapmayacağız. Çünkü sevgili boksörümüzün haksızlığa uğradığını düşünüyoruz. Ve o haksızlığın biraz temellerini irdelemeye çalışacağız. Neden böyle bir haksızlık yapıldı boksöre? Aslında bu haksızlık sadece ona değil, yaşadığımız kentlerin tasarımına, kamusal alanlarına da bir haksızlık. Onu konuşalım istiyorum. Çünkü bu şişman boksör heykelimiz o alışık olduğumuz gibi bir takım atanmış belediye başkanlarının ya da çevresini mutlu etmeye çalışan yöneticilerin bir eseri değil. Tam tersine bir sanat eseri. Güney Koreli heykel sanatçısı Kim Won-geun'un bir heykeli ve buraya da kendiliğinden gelmedi. 2013 yılındaki düzenlenen Akdeniz oyunları vesilesiyle yapılmış bir seri heykelin başka bir örneği bu. Hüseyin Gezer Taş Heykel Sempozyumu o yıllarda sıklıkla yapılıyordu. Hatta Marina şimdiki haline gelmeden önce orası sempozyuma da ev sahipliği yapan atölyesiydi ve 2013 yılı için tema olarak spor branşları seçilmişti. Dolayısıyla boks burada, kürek, yüzme, farklı branşlarda heykeller var ve Berike Hoca'nın Güney Gazetesi'ne yaptığı açıklama var. O kendisinin davet ettiğini söylüyor zaten ve Veli Hoca da aynı mülakatta heykelin estetiğinin herkese hitap etmek zorunda olmadığını, kendi bir anlatımı olduğunu, illa da bizim anladığımız anlamda estetik bir heykel olması gerekmediğini söylüyor. Tabii böyle bakınca, sadece buna odaklanınca bir karikatür görüyorsunuz ama farklı bir biçimde düşününce onun bir yerlerde neden bir sanat eseri sayılması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat şöyle bir talihsizlik oldu. Heykel üzerine hepimiz espri üzerine espri yaptık. Hatta sadece biz değil, buraların sorumlusu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi de geri kalmadı ve efendim vinç bile kaldıramadı, artık buna dokunamayız diye böyle o daha önceki ilk programlarda bahsettiğimiz gibi bu belediyelerin ergen espri anlayışının başka bir vesilesini görmüş olduk. Oysa belediyede üzerine düşen bunun neden burada olduğunu ve bunun hikayesini anlatmaktı. Ama o da gaza gelip heykele haksızlık etmeye devam etti ne yazık ki. Çok üzücü. Yenişehir Belediyesi, yani Büyükşehir'di bunu yapan, Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit heykeltıraşın başka heykellerini de paylaşarak işte hala vatandaşlıktan bile çıkarılmadı dedi Ata Demirer'in paylaşımının altına. Yani aslında o da birazcık esprili ama en azından bunun bağlamına dair bir fikir veren paylaşımda bulundu. Peki niye haksızlığa uğradı? Bunun üzerine konuşmak istiyorum çünkü tek bir heykelden bahsetmiyoruz. Bir kentsel planlama, bir kamusal alan politikasının marazından bahsediyoruz. Neden? Çünkü biraz önce de söylediğim gibi bağlamdan kopardığınızda böyle bir temanın, bir serginin, bir çabanın temasından getirdiğinizde kendi başına gerçekten de pek anlam ifade etmiyor. Ve alışık olduğumuz şimdi bu karpuz heykelleri, köfte, ekmek heykellerinin üzerine bunu da koyunca diyorsunuz işte yeni bir belediye başkanı fantazisi. Oysa bunlar bir tema, bir sergi aslında bu. Ama sergiden koparıp böyle bir sadece detay aldığınızda büyük resim anlamsızlaşıyor. Dolayısıyla da bir sürü espri gırla gidiyor. Dolayısıyla bunun bağlamına oturtulması lazım. Dediğim gibi Hüseyin Gezer Taş Heykel Sempozyumu çok kıymetliydi ama bütün heykellerin başına gelen de aynıydı. İlla bu kadar somut olması gerekmiyor. O sene yapılan heykeller kentin, özellikle Adnan Menderes bulvarına serpiştiriliyordu ve bir şeyi göremiyorsunuz neden olduğunu. Bir takım çabalar var şu anda, bir heykel parkı kurulması, bunların toplu
toplanması ve derli toplu bir sergi alanı kullanılmasına yönelik bir çabalar var. Ama şu andaki manzara, sahil yolundaki heykeller kaldırıldı. İşte buralardakiler de bu tür haksızlıklara konu oluyor. Gördüğünüz gibi hiçbir açıklama yok. Heykeltıraşı kimdir? Bunun eseri nedir? Bağlamı nedir? Hiçbir açıklama yok ve herkesin hayal gücüne ve espri yeteneğine kalmış bir alan açıyorsunuz. Oysa burada bunun Akdeniz oyunları için yapıldığını, belli bir serginin parçası, yani toplayamıyorsanız bile bunun bilgisini vermek mümkündü. Onu da yapılmıyor ve o yüzden de böyle tek başına karikatür kalıyor. Daha da önemlisi, nerede duruyor bu heykel? Yani siz sadece boksörü gördünüz. Fakat bu heykel sizin de belki kulağınıza geldiği gibi işlek bir kavşağın ortasındaki göbekte duruyor. Burası bir park değil, burası yaya geçilen bir yer değil. Sadece arabayla geçerken hızla gördüğünüz bir görüntü. Çok fazla insan bunu göz teması kurmuştu ama eminim bu paylaşım yapılana kadar bunun varlığından veya buna daha dikkatli bakmış hemşehrimizin sayısı azdır. Çünkü yok. Kamusal alan yok. Bunları böyle seyredebileceğimiz, kullanabileceğimiz alan yok. Yani burası Mersin'in yeni alanı ve genel olarak sitelerden oluşan bir bölge. Her sitenin kendi kamusal alanı olduğu için işte böyle ortak alanlarda ancak kavşakların ortasında ıssız bir şekilde kalıyor. Dolayısıyla bağlamdan koparılmış ve kamusal alandan koparılmış bir heykelin akıbeti de ne yazık ki bu tür ergen esprileri olabiliyor. O yüzden de bu bizim için çok önemli bir şey, heykel yapmak. Yani böyle kıymetli bir eser bile yapsanız yolun ortasında, trafiğin ortasında kaybolmaları onlara ve sanata, sanatçıya büyük bir haksızlık. Heykel tartışması bütün dünyada daha başka bir biçimde sürüyor aslında. Çünkü özellikle geçen sene bu ırkçılık karşıtı hareketler, siyah hayatların önemli olduğuna dair hareketler, Amerika'da hatırlarsınız, o protesto gösterileri belli bir noktada bir takım heykellere de yönelmişti. Çünkü Amerika'nın kendi geçmişindeki o kolonizasyon, ırkçı, köleci döneme dair bir takım kişilerin veya konuların yer aldığı heykeller büyük tepki almıştı. Bazıları kaldırılmak zorunda kalmıştı, hatırlayacak olursanız. Ona dair bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Illinois'te, yani Chicago, Illinois'teki Centennial Monument, yani işte bahsettiğim bir takım sorunlara hedef olan, işte oradaki kişinin kolonizasyon geçmişi, oradaki yerli halkın daha küçümsenir bir şekilde temsil edilmiş olmasına yönelik büyük tepkiler var. Dolayısıyla onun kaldırılması talep ediliyor. Fakat bir yandan da onun artık oraya mal olduğu, oranın bir sembol olduğunu, dolayısıyla dokunulmaması gerektiğini savunan bir kesim de var. O zaman işin içinden çıkamayan Chicago bir komite kurmuş. Bu komitede işte aktivist, yurttaş liderler de var, sanatçılar, tasarımcılar da var, araştırmacılar da var ve sanat emekçileri de var. Bu komite toplanıp bu kentin heykellerinin akıbetine kendileri karar vermeye başlamışlar. Dolayısıyla siyasi bir makam olan yöneticilik bunu bu katılım yoluyla ve aslında bunun sorumluluğunu da paylaşacak bir şekilde bağımsız bir komite kurmuş. Bu komitenin de 6 kriteri var. Yani söz konusu heykel, orada dediğim gibi esas önemli olan ırkçılıkla olan ilişkisi, heykelin neyi temsil ettiği. Bunlarda, bu heykellerde beyazların üstünlüğünün ne dair bir ima var mı? Amerika yerlilerinin yanlış temsili söz konusu mu? O ırkçılık, köle ticareti, soykırımla ilgili bir ima var mı? Cinsiyet, ırk, köken gibi bir ayrımcılığa konu ediyor mu? Veya o heykelin toplum içinde yarattığı tepki bir gerilime kaynak oluyor mu diye kaba seçilmiş taraflı bir tarih anlatısı olup olmadığına dair kriterlerle heykeller değerlendirecek ve bu komitenin kararına göre heykellerin akıbeti belli olacakmış Chicago'da. Dolayısıyla bu kadar tartışma yürüyor. İşte zamanında da sanat eserinin içine tüküren de, kaldırtan da, yenilerini yapanlara da çok aşina olduk. Gelecekte bunları tekrar değerlendirmek için ilham vereceğini düşündüğüm bir deneyim Chicago'dan. Peki heykel sadece bir sanat eseri midir? Sadece izlenecek bir şey midir? Yoksa aynı zamanda bir oyun, eğitim amacı olabilir mi? Bunun için de Social Life Project sitesinden bir haber gözüme çalıştı. Cathy Madden'ın haberi. Heykeller sadece kişilere olayları anlatmaz,
aynı zamanda oyun alanı olabilir gibi bir iddiası var ve bir takım örnekler vermiş. Mesela Boston'da Nancy Schön'ün Yavru Ördeklere Yol Verin adlı çok ünlü, meşhur bir çocuk kitabı o heykellerle parka yerleştirilmiş. Dolayısıyla bir hikaye anlatıyor. O heykeller çocuklara o kitabı hatırlatıyor ve görsellerde de göreceksiniz. Çok da onlar oynayabiliyorlar, üstlerine binebiliyorlar. San Diego'da da ünlü sanatçı Niki de Saint-Phalle, Niki Gator adı altında böyle kendi timsahımsı heykelini yapmış ve görüyorsunuz herkes üstünde, altında fotoğraf çekti. Dolayısıyla heykel izlenecek bir şey olmaktan çıkan oynanılan bir sahneye dönüşüyor. Keza New York Central Park'ta Jose de Graeft'in Alice Harikalar Diyarı'nı konu ettiği heykeller de böyle. Yani dokunulmaz, sadece izlenebilir değil, tam tersine o oyunun bir parçası olan heykeller mümkün. Buna dair de yapılabilecek çok şey var. Sadece heykeller de değil tabii. Yani kamusal alanı, çocuk parkları ile ilgili biraz bahsetmiştik. Kent kendisi bir oyun alanına dönebilir. Öğrenme mekanları adlı çalışma çocukların eğitim süreçlerini sınıflardan çıkarıp kente, açık havaya yayma amacı taşıyor. Ve bu aslında bu kadar kapalı kalmış çocukların açık havada vakit geçirmesi ve hemen sınıflara girmesindeki tereddütleri bakımından da çok önemli. O eğitimdeki makasın kapatılması böyle mümkün. Nasıl mümkün? Bir takım kentsel mobilyalara işte yapbozlar koyarak veya işte seksek oyunlarını bir egzersiz alanına dönüştürerek tasarımlar yapılıyor. Ya da mesela bir süpermarket, konuşan süpermarkette orada o süt nereden geliyor, domates nasıl yetişiyor gibi soru soran, bilgi veren, dolayısıyla bir süpermarket alışverişini de bilgilenmeye dönüştüren şey var. Parkopolis'te görüyorsunuz böyle kesirlerin öğretildiği, o 3 boyutlu, elle tutulur bir şekilde açık havada matematik becerilerini geliştiren örnekler var. Örnekler daha da arttırılabilir. Yeter ki kent mobilyalarına, kent tasarımına bir de bu pencereden bakalım. Ki çok uzaklarda değil bu. Türkiye'de de bunun örnekleri var. 2019 baharında pandemiden hemen önce Ulusal Şehir Taşımacılığı Yetkilileri Derneği'nin Kentleri Tasarlama Küresel İnisiyatifi'nin bir etkinliği Maltepe Belediyesi'nde olmuş. Superpool adlı tasarım şirketi Maltepe Belediyesi ve Bernard Van Leer Vakfı'nın Kent 95 programı kapsamında Zümrüt Evler'in işte gördüğünüz gibi böyle arabaların işgalindeki bir alan tam da geçen hafta konuştuğumuz gibi bir oyun alanına dönüştürülmüş. Bütün bu süreç halkın katılımıyla onlara açıklayarak, sorarak hatta onların da yer almasını sağlayacak bir şekilde yapılmış ve gördüğünüz gibi Zümrüt Evler'in aslında sadece arabaların tekelindeki bir alan kamusal bir öğrenme alanına dönmüş. Çünkü Türkiye'de de bunun örnekleri olduğunu görmek sevindirici. Gelecekte bunun başka örneklerini de görebiliriz. Çünkü bahsettiğim bu Kent Taşımacılığı Derneği'nin bir küresel sokak tasarımı rehberi geçen hafta içinde Türkçe'ye çevrildi. Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği veya yeni adı Marmara Belediyeler Birliği de olabilir. Bu rehberi yani 42 ülkeden 72 şehircilik uzmanının deneyimlerini, gözlemlerini aktaran rehber sonunda Türkçe'de linkini koyuyoruz. Türkçe veya diğer dillerde indirip kullanabilirsiniz. Umarım gelecekte bu tasarım rehberinin ilkelerinin hayata geçtiğini de burada konuşabiliriz. Hemen Maltepe'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçelim. Çünkü bu vesileyle ne var ne yok diye bakarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın bir Oyun İstanbul programı başlattığını da gördüm. Bunun ilk örneklerinden biri Sun'a yakın Oyuncak Müzesi'nin hemen altındaki alt geçit. Oyuncak Müzesi'ndeki bir takım oyuncakları tema eder bir şekilde ve grafik sanatçısı Kien'in katkısıyla Sun'a yakın da çalışmış. Bir oyun alanına dönmüş. O izbe, korkutucu alt geçit çok şenlikli bir yere dönmüş. Keza yine Oyun İstanbul Hop Seyyar Oyun Parkları tasarlamış ve kentin bu oyun alanları açısından fakir bölgelerinde belli etkinlikler kapsamında taşıyıp oraları şenlendirmiş. Dolayısıyla kentler işte böyle yaşadığımız kentler böyle yaşanabilir oluyor. Huzur verici, mutluluk verici hale gelebiliyor. Bunun örnekleri çok. Geçen hafta hatırlarsanız Kanada'dan, Vancouver'dan Hollanda'ya göç eden bir çiftten bahsederken Vancouver'ın en yaşanabilir kent olduğunu söylemiştim. Ama yanılmışım. Çünkü 2021 yılı en yaşanabilir kentleri sıralamasının ilk onunda Vancouver yok. Hatta Vancouver'ın haricinde oranın gediklisi olan, o listenin kaçmazı olan bir takım kentler de yok. Avrupa'dan
2 tane kent var sadece. Diğerlerinin hepsi Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan ve Japonya'dan. Öyle ki geçen senenin birincisi Viyana bu sene 12. sırada yer almış. Birinciliği kaybetmiş. Neden? Cevabı basit. Pandemi ve bu pandeminin etkilerinin bu sürdürülebilir kentler endeksine etkilemesi. Endeks çok kaba bir şekilde sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, istikrar, altyapı gibi kriterlere bakıyor. Tabi Avrupa Birliği ülkeleri bunu çok sancılı bir şekilde yaşadıkları için, eğitime ara vermek yasaklarla yaşandığı için, öte yanda Yeni Zelanda hemen sınırları kapatıp göreceli bir koruma sağladığı için Yeni Zelanda burada başa geçmiş durumda. Gerçekten de 2021 yılının en yaşanabilir kentinin Auckland olduğunu öğreniyoruz. Ve Auckland daha önceleri bu kadar başarılı değilken bir anda listenin başına geliyor. Fakat hemen ertesinde rapor açıklandıktan sonra Guardian'da birkaç haber çıktı. Bu birazcık Avrupa kentlerinin başarısızlığını gerekçelendirmek için mi bilinmez. Ama Auckland'ın aslında o kadar da yaşanabilir yer olmadığını, hatta herkesin bir araba sevdasına kapıldığı bir kentmiş Auckland ve çok ciddi sıkıntılar yaratıyormuş bu. Ama tabii sadece şeye baktığınızda, sağlık iyi, eğitim iyi dediğinizde yaşanabilir çıkıyor. Hemen şöyle hızlıca en yaşanabilir kentlere Auckland'ı söyledik. Osaka, Adelaide Avustralya'dan, Wellington Yeni Zelanda'dan, Tokyo Japonya'dan ilk 5 sırası Pasifik'te. Yine Perth Avustralya'dan, sadece Avrupa'dan Zürih ve Cenevre var. Sonra Melbourne ve Brisbane diye yine Avustralya'dan kentler devam ediyor. Fakat alt sırada değişen bir şey yok. En yaşanamaz kentlerde Şam, Lagos, Port Moresby, Dakka, Cezayir, Tripoli gibi savaşın ve şiddetin hakim olduğu kentlerde bir sıralama ne yazık ki değişmiyor. Yaşanabilir derken yaşanabilirliğin en temel ilkesi hayatta kalmak, pandemiden hayatta kalmak. Dolayısıyla en yaşanabilir kent pandemiyle en iyi mücadele eden kent olsa gerek bu yaşadığımız günler itibariyle. Ve bu konuda bir ilk haberi geldi. San Francisco statistiki olarak sürü bağışıklığını kazanmış ilk kent olarak ilan edildi Amerika kıtasında. Çünkü aşılanması hedeflenen nüfusun %80'inin aşılandığını öğreniyoruz. Ve yasaklar kalktığı halde, kısıtlamalar kalktığı halde vaka sayısında ciddi bir artış olmadığı San Francisco'nun sürü bağışıklığına geçtiğini gösteriyor. Bunun daha yüksek olmasını iddia eden araştırmacılar da var. Ama görünen o ki sürü bağışıklığı San Francisco'da ilk evrede olmuş gibi. Darısı başımıza diyelim ve bu haftalık 2 kitapla, 2 kıraat önerisiyle yayınımızı bitirelim. Ne yazık ki elimizde yok. Çok yeni çıktı. Ben de daha edinmedim. Merakla bekliyorum. Sipariş verdim. Birincisi Havva Ezgi Doğru'nun Çılgın Projelerin Ötesinde adlı kitabı. TOKİ Devlet ve Sermaye bütün bu TOKİ konut politikalarının kentlerimize olan etkisini ve bunun otoriter devlet rejiminin nasıl bir somut örneği olduğunu tartıştığı bir kitap olduğunu öğreniyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir diğeri de sevgili Tayfun Kahraman'ın Şehir Plancılar Odası İstanbul eski başkanı, şimdilerde o da akademisyenlikle iştigal ediyor. Onun İstisna Mekan Hukukun Eşiğinde adlı kitabı da çıkmış. O da Carl Schmitt ve Agamben'in istisna hali, yani egemenin istisna hali belirleyip hukuku esnetmesinden hareket ederek bunların kentteki yansımalarını ele aldığı bir kitap olduğunu öğreniyoruz. Sabırsızlıkla okumayı bekliyoruz. Şimdiden sizlere de iyi okumalar dileyelim. Ve bu haftalık müsaade isteyelim. En başta söylediğim gibi bu hafta sevgili Nesime Karateke ile birlikte aldık. O kamera arkasındaydı. Şimdi de kurgu masasına oturup bizim ham kaydımızı sizin izleyeceğiniz yayına dönüştürecek. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle yapıyoruz. Mekanda Adalet Derneği bu hafta da içeriye önemli katkılarda bulundu. Ve diğer emeği geçen arkadaşlarımızı da artık jenerik olarak sunuyoruz. Sizler de yorum, öneri ve eleştirilerinizi Instagram, Twitter veya e-mail üzerinden bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinize iyi haftalar, yaşanabilir kentler diliyorum. Hoşça kalın.